Bugün neredeyiz? Takımada Filipinlerinin en doğusundayız. Siargao'dayız. Burası gerçekten cennet gibi bir yer. Tam ayrıntılarıyla, her yeriyle, doğal güzellikleriyle burayı size göstereceğim. İnsanlar buraya dünyanın dört bir yanından surf yapmaya geliyor. Şurada surf yapan elemanlar var. Gelin onlara bir sorular soralım ya. Hello guys, how is going? Enerjisi olan insanları bulmak lazım. Guys, can I ask us some question about traveling? You know, about Philippines? Why not? So, In Palawan, Bohol, and then I went to a place called Negros, Dumaguete, for like diving. we don't say Negros, you know. I know, but it's called. Filipinler'de size bahsetmek istediğim şeylerden biri de en zor olan şey ulaşım. Abi yani şöyle söyleyebilirim. Adaların bazılarında havalimanı var, bazılarında yok. Olmayanlara mecbur botlarla gitmek zorundasınız. Her girdiğiniz yerde bir fee vermek zorundasınız. Giriyorsunuz, entrance fee. İlk başta sizden kişi başı charge ediyorlar. Sonra giriş ücreti olarak ekstra charge ediyorlar. I switch all the time. Sometimes, you know, I need to. So always first 2 nights in a hostel, and then after that, go to the private room, because then you've already met people. Yeah, There's a lot of. a lot of Israelis. Yeah. Yeah, we love the Philippines. Bugün neredeyiz? Cennet gibi yerdeyiz. Neredeyiz? Filipinler'deyiz. Bali'den sonra çıktık. Yeni rotamız, yeni ülkemiz Filipinler. Yaklaşık olarak bir ay boyunca burada tüm adaları gezeceğiz. İlk başta Cebu'yla başladım ki Cebu biraz aslında kaotik bir şehir. Biraz size aslında bulunduğum adayı göstermek istiyorum. Yani Filipinler gerçekten dünyadaki en büyük ülkelerden biri. Ada ülkelerinden biri. Binlerce ada var burada. İrili ufaklı. Yaklaşık olarak 2025 yılı itibariyle 118 milyon nüfusu var buranın. Ama gerçekten baktığınız zaman halk sefalet içerisinde. Ne kadar turizm de yeni gelişmeye başlayıp adaları çok turistik olsa da halkı derin bir yoksulluk ve fakirlik çekiyor. Para birimi olarak peso kullanıyorlar. Yani pesoyu şöyle düşünebilirsiniz. 100 peso yaklaşık olarak 1.7 euro gibi bir rakama tekabül ediyor. Daha önce dediğim gibi Cebu'ya gelmiştik. Cebu'dan sonra Sekior Adası'na geçtik. Sekior Adası'nda biraz kendimize dinlenme şansı tanıdık. Biraz dinlendik, biraz eğlendik. Şimdi de neredeyiz? Aslında bu Filipinlerin, takımada Filipinlerinin en doğusundayız. Siargao'dayız. Burası gerçekten cennet gibi bir yer. Tam ayrıntılarıyla, her yeriyle, doğal güzellikleriyle burayı size göstereceğim. Ama mesela çok gariptir. Şu gördüğünüz mesela sağdaki yerler akşam böyle, yani gündüz kapalı, akşam böyle ufak bar tarzı yerler. Burada insanlar geliyor, partiliyor. Herkes sokakta partiliyor. Acayip turistik bir yer. Sörfüyle ünlü. İnsanlar buraya dünyanın dört bir yanından sörf yapmaya geliyor. Şimdi de biz de güne başlayalım. Günü kaçırmadan size burayı gösterelim istiyoruz. Hadi gelin devam edelim. Bir de çok gariptir mesela, bu Asya'da herhangi bir şekilde benzin istasyonu bulamayınca benzini şu şekilde dolduruyorsunuz. Hello. How much gasoline? 1 liter? Ha? 85 peso. Yani 1 litre gazolin burada 85 peso. 85 peso da işte yaklaşık olarak vurduğunuz zaman 50 lira gibi bir para yapıyor. Yani 85. Gördüğünüz gibi burada böyle depoya doldurma yapıyor. Az daha yolda kalıyorduk. Hi guys. Çocuklar da selam veriyor. Şimdi devam edelim. Az daha yolda kalıyorduk abi. Hiç gerek yok. Yola çıkmadan önce gereken önlemimizi alın. Şimdi size söylediğim gibi bu adanın, Siargao Adası'nın gezilebilecek her yerini size göstereceğim. Şimdi motorla adanın öbür tarafına geldik. Pilar kısmı denilen bir yere geldik. Burada Macbopunco denilen böyle kaya havuzları var. Ama size şunu göstermek istiyorum. Gerçekten Filipinler cennet gibi bir yer. Ama her girdiğiniz yerde bir haraç, bir soygun düzeni. Ne demek istiyorsun da Okan dersen. Her girdiğiniz yerde abi şöyle gösterebilirim size. Siz de yakından bakın. Yani her girdiğiniz yerde bir fee vermek zorundasınız. Giriyorsunuz, entrance fee. İlk başta sizden kişi başı charge ediyorlar. Sonra giriş ücreti olarak ekstra charge ediyorlar. Sonra geliyorsunuz, buradan motorunuzu park ediyorsunuz. Görüyorsunuz yani. Ekstradan bir de burada park edilme ücreti, charge'ları, fee'leri derken böyle katlanıyor. Ha şimdi diyebilirsiniz, ya bunlar çok büyük paralar değil, niye dert ediyorsun? 100 peso, 150 peso abi her yerde. 100 peso oraya, 50 peso oraya. 100 peso oraya, 50 peso oraya. Böyle toplanıyor. Günün sonunda bakıyorsun 10 dolar, 15 euro. Hiçbir şeye gitmiş. Nothing yani. Sonuç olarak dediğim gibi Pilar bölgesine geldik. Buradaki kaya havuzlarını göstereceğim size. Tam anlamıyla bir doğa oluşumu. Gelin plajda devam edelim. Ha bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Elimden geldiğince size fiyatları orayı burayı göstermeye çalışıyorum. Ama bu Filipinler'de size bahsetmek istediğim şeylerden biri de en zor olan şey ulaşım. Abi yani şöyle söyleyebilirim. Adaların bazılarında havalimanı var. Bazılarında yok. Olmayanlara mecbur botlarla gitmek zorundasınız. Olan botların saat
Fiyatları karışık. Bazılarına internetten ulaşabiliyorsunuz. Bazılarına internetten değil, bot kontuarlarına gidip biletleri kendiniz elinizle almanız gerekiyor. Ondan dolayı Filipinlere geldiğiniz zaman en çok karıştıracağınız şeylerden biri aslında ulaşım olacak. En zoru da bu. Biz mesela şöyle söyleyebilirim size. Yolculuğumuza Cebu'dan başladık. Cebu'dan sonra Siquijor'a geçtik. Siquijor'dan tekrar Cebu'ya dönüp Siargao'ya geçmek zorunda kaldık. Çünkü Siargao'dan herhangi bir şekilde Siquijor'dan herhangi bir şekilde Siargao'ya direkt feribot yoktu. Feribotla geri döndük. Bir gece Cebu'da konakladıktan sonra yine yataklı feribotla bu sefer Siargao'ya geçtik. Dediğim gibi bunları size geçiş şeylerini anlatmaya çalışacağım. Ama eğer olur da videodan anlayamazsanız, eğer olur da geliyoruz, ediyoruz, kaç para vermemiz, nasıl gitmemiz lazım Doğukan biz anlayamadık derseniz birçok arkadaşın yaptığı gibi aşağıdan Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Mesajlara elimden geldiğince dönmeye, yardımcı olmaya çalışıyorum. Aklınızda olsun derim. Hiç çekinmeyin, yazın. Yazan herkese de ulaşmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Hadi gelin plaja geçelim. Şimdi o size söylediğim Macbupunco'ya geldik. Burası normal böyle bir koy gibi düşünebilirsiniz. Normal kayaçların içerisinde oluşturulmuş havuzlarda insanlar yüzüyor. Ama manzara gerçekten muazzam. Yani Filipinlere geldiğimin yaklaşık 7. ya da 8. günü her gittiğim kumsalda aynısını söyleyebiliyorum. Yani bundan sonra Filipinlerin çok ünlü diğer adalarına da gideceğim. Yaklaşık olarak 28 gün boyunca Filipinlerin gezmediğim yeri kalmayacak. Ama şöyle söyleyebilirim, her yer bir doğa harikası. Her yer Tanrı'nın bize bir hikmeti. Cennet gibi bir ada bu Siargao Adası. Ondan dolayı da turistler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Şimdi size dediğimiz bu havuzlara geldik. Yani görmüş olduğunuz üzere Pilar bölgesinde yaklaşık olarak Siargao'da General Luna dediğimiz bizim kaldığımız yerden 1 saatlik bir motor yolculuğuyla buraya gelebiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere denizin kenarında resiflerin arasında oluşmuş bir havuz. İnsanlar geliyor. Burada yüzüyorlar. Yukarıdan görüyorsunuz kayalıkların üstünden atlıyorlar. Dediğim gibi yaklaşık olarak 1 saate buraya varabiliyorsunuz. Girişlerde yaklaşık olarak 2 kişi için 120 peso ödedik. Bu da total vurduğunuz zaman 80 lira. Kişi başı 40 liraya burada bir gün geçirebilirsiniz. Pilar bölgesinde bu havuzlarda diyelim. Tam gaz devam edelim. Abi yani bir yerden bir yere giderken böyle çok değişik köylerden de geçiyoruz. Yani farklı yerler. Biraz da size böyle geçtiğim köyleri göstermek istiyorum. Gariptir ki eğitim sistemleri falan acayip iyi. Yani okulları falan filan görseniz gayet böyle bizdeki o eski köy enstitüsü tadında gayet çocukların hobi alanları, oynama yerleri. Şimdi bir tanesinden geçiyoruz bakın. Şöyle ki San Isidro diyor. Filipinlerin Siargao Adası'nda bir okul burası ama okulun her şeyi var. Yani eğitime verilen değer burada çok fazla. Zaten sonraki videolarda göstereceğim. Burası gördüğünüz gibi jimnastyum diyor. Yani spor salonları. Bu Filipinler ana dili gibi. Yani zaten ilkokulda ben bununla ilgili de daha sonra video yapacağım, göstereceğim. Anaokuldan itibaren ana dil gibi İngilizce öğreniyorlar. Çünkü ana dilde İngilizce görüyorlar. Ondan dolayı da ufacık çocuklardan sokaktaki 70 yaşındaki ninelere kadar sizde gayet akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğunu Filipinlere geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız yani. Aklınızda olsun İngilizce konusunda. Gerçi çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum Türk halkının İngilizce olan imtihanından sonra ama bunu da not düşmek istedim. Yani Filipinlere gelirken aklınızda olsun buranın abi herhangi bir dry season'ı falan filan. Yani buraya normal dry season diye normal Kasım'dan sonra geliyorsunuz. Kasım-Mayıs ayları arasında dry season olarak geçiyor burada. Yani yağsız olarak yağsız sezon ama yağsız bir sezon falan filan yok. Burada genel itibariyle hava bir yağıyor bir kapatıyor. Dediğim gibi sabah günlük güneşlik bakıyorsunuz, akşam bir kapatıyor, bulutlar yağmaya başlıyor. Tropikal adanın, tropikal ikliminde en büyük dezavantajı bu. Şimdi biz böyle kayıklarla görmüş olduğunuz üzere yine buranın ünlü olan adalarına, Bakir adalarına gideceğiz. Her şey size göstermek için. İnşallah kamerayla böyle giderken de düşürmem. Şöyle elimde tutayım şunu da. Düşerse bütün YouTube kariyerim, her şeyim biter, başlamadan biter. Etkileşimler de zaten düştü. O yüzden sıkıntılı durumlar. Hadi gelin adaya gidelim. Hocam kara göründü. Böyle ufak tatlı bir ada, Guam adası olarak geçiyor. Yani dediğim gibi Filipinler'de 5 dakikayı tutmuyor. Yağmuru siz buradan görebiliyorsunuz. Aklınızda olsun, yapacağınız plan programlarda havaya dikkat etmeye özen gösterin. Etmezseniz böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gerçi havanın durumu da belli olmuyor. Yani yağmursuz gösteriyor. 5 dakika sonra yağabiliyor. O yüzden ama enerjiler asla bitmez.
Hacı sakin hacı. Kornaya asılma. Emir Eri nasıl bekliyor orada? Yürü be koçum. Ufak tatlı bir ada yani. Görüyorsunuz insanlar burada voleybol oynuyor. Tadını çıkarıyor adanın. Ya biz yağmurlu günde biraz yani yağmura denk geldiğimiz için biraz ufaktan hani tatsız gibi gözükebilir ama yağmurlu havada da bence kesinlikle çok farklı bir tadı var. Yani her şeyin kendine özgü bir ambiyansı, her durumun kendine özgü bir durumu var. O yüzden de yağmurlu havada da bence tadı bir farklı oluyor derim. Mesela size Reels'a da göstermeye çalıştım. Şu gördüğünüz üzere abi Filipinler'de basketbol acayip popüler. Yani görüyorsunuz palmiye ağaçlarının arasına böyle cennet gibi bir yerde hemen yan tarafına dönüyorsunuz turkuaz sular. Tam ortasına ufak bir pota kondurmuşlar ve basketbol oynuyorlar. Çılgınlar, deliler gibi. Burada birebir de hocam seni harcarım dediğin arkadaşına aşağıdan şu sahneyle birlikte etiketini yap, gönder. Ufak tatlı bir ada yani yüz ölçümü olarak baktığınız zaman şöyle söyleyebilirim size bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde bir ada. Adacık daha doğrusu. Normal böyle ufak bir kafeterya ve palmiye ağaçlarının altında tatlı bir yer. Burada bir saat gibi süre harcayacağız. Ondan sonra sizi çok daha güzel, çok daha fantastik, çok daha çılgın bir yere götüreceğim. Orası gerçekten Filipinler'de görülmesi gereken, Siargao'ya geldiğiniz zaman görülmesi gereken muazzam bir nokta. Fiyatlar da adaya göre gayet normal. 200'de 4 baht yani 4 euro gibi bir şey yapıyor. 4 euro verdiğiniz zaman bütün burada içecekleri alabilirsiniz. Abi şimdi sıcak bir kahve aldım. Gerçekten insan üşüyor. Ne kadar tropikal iklimde olsanız da hava sıcak olsa da deniz dışarıdan daha sıcak yani öyle gösterebilirim. Ama bir de size şunu göstermek istiyorum. Şöyle ki yani Filipinlere falan geldiğiniz zaman şöyle şu şekilde su geçirmez çantalar var. Böyle denizden bütün ekipmanlarınızı buradan koruyabiliyorsunuz. Mesela bunun içerisinde benim pasaportlarım, cüzdanım, drone'um her şeyim var. Yani tamamıyla hayat kurtarıcı. Böyle bir yere gelmeyi planlıyorsanız almanız gereken ilk şey bu olmalı. Fiyatı da çok falan pahalı değil yani. 300 verdim. 300'de 1.6'dan vursak 5 euro falan yapıyor. Yani 5 euro şu an 200 lira. 200 liraya bütün ekipmanlarınızı gayet tertemiz kuru bir şekilde seyahatiniz boyunca taşıyabilirsiniz. Aklınızda olsun. Kesinlikle derim. Kahveye de 100 verdim. Keza 1,5 euro. Biralar falan da 90-100 euro, 100 peso bandında. O da ortalama 1.6 euro. Benim için hep abi standart biradır. Çünkü biranın standardına göre bir yerin fiyatlarının overrated'lığı, aşırılığı falan belli oluyor benim kafamda. O yüzden veriyorum. Biz alkol tüketmiyoruz hocam. Bana niye bunun fiyatını söylüyorsun falan dersen standartizasyondur benim kafamda yani. Yağmurun dinmesiyle birlikte devam edeceğiz. Hakkınızda olsun derim. Burası da böyle bir yer. Bir de bahsettiğim gibi yani buralara geliyorum, ediyorum. Her elimden geldiğince size anlatmaya, fiyatları da göstermeye çalışıyorum. Kesinlikle aklınıza takılan bir şey varsa hocam aşağıdan yoruma yazabilirsin ya da Instagram'dan bana ulaşıp sorabilirsin. Kesinlikle dönebildiğim herkese cevap vermeye elimden geldiğince çalışıyorum. Hiç çekinmeyin, utanmayın. Çünkü gerçekten Filipinler gezilmesi zor bir yer. Adalar arası olsun, konaklama olsun, vapurlar, feriler, uçaklar, iklimden kaynaklı sorunlar falan vesaire. Hiç çekinmeyin, kesinlikle yazın. Güzel. Abi şimdi görmüş olduğunuz üzere yemeğimiz geldi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bir sürü deniz mahsulü çeşidi burada midyeleri görebiliyorsunuz. İşte karidesleri görebiliyorsunuz. Pilavları, patayaları vesaire. Her şey 10 numara 5 yıldız. Şimdi bize yemek vakti. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra tam gaz devam edelim. Çünkü gerçekten çok lezzetli gözüküyorlar. Hocam nasıl yüzüyor çocuklar görüyorsunuz. Burada ufak yaşlardan itibaren balık gibiler hepsi. Yani şunu görüyorsunuz. Hello. Sallamadı bizi. Hello diyorum sallamadı bile. Böyle kaldım gariban gibi. Sen gel böyle. Başladım ben kırmızıya bastım çalışıyor değil mi? Sizi Siargao'nun en kuzeyinde şu an bir yere getirdim. Cloud9 olarak geçiyor burası. Siargao normalde Pasifik Okyanusu'na baktığı için Pasifik'ti değil mi? Doğrudur. Onaylayabilir misin beni hocam? Emin değiliz ama Pasifik olması lazım. Dur lan. Sen kırmızı şey yapsana sen. Burada surf çok popüler. İnsanlar buraya sırf surf yapmak için geliyor.
Karşıda şurada görmüş olduğunuz tahtaları, sörf tahtalarını zaten görebiliyorsunuz. Halihazırda yüzlerce, binlerce turist her gün buraya kendi öz vatanlarından, kendi yerlerinden sörf tahtalarını getirerekten. Yani şöyle düşünün, uçak biletine 1 veriyorlarsa nereden bakarsanız sörf tahtasına da 1 ücret vererek sırf kendi sörf tahtalarıyla buraya geliyorlar. Neden? Sırf karşıda gördüğünüz yerde sörf yapmak için. Hadi gelin orayı inceleyelim, oraya bakalım. Turist popülasyonu, turist yoğunluğu çok fazla. Ama şöyle söyleyebilirim, Kahire ekseriyetle bir memleketin burada yoğunluğu çok fazla. Şimdi aslında söyleyip söylememekte de biraz tereddütlüyüm ama şöyle ki İsrail hükümeti özellikle bu bildiğiniz savaştan sonra, aslında biz ona savaş demiyoruz, bir vahşet diyoruz. Bu vahşetten sonra kendi vatandaşlarına gerek bilgilendirme yapmış. Demiş ki bizim komünitemizin olmadığı yerlere çok fazla gitmeyin. Sadece kendi komünitenizin olduğu yerlere gidin. Bu da şöyle açıklanabilir. Tayland üzerinde Koh Phangan, Koh Tao ve Koh Samui, bu Filipinler üzerinde de Siargao adası olmak üzere burada İsrailli turistlerin yoğunluğunu çok fazla miktarda görüyorsunuz. Yani adadaki turistlerin %80'i, %85'i hatta İsrailli diyebilirim. Gelen yoğunluğun, nüfusun çoğunu İsrailli turistler oluşturuyor. Buraya gelmeyi düşünenler için ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Aklınızda bulunsun. Aslında böyle bir yer, insanların gelip sörf yaptığı bir yer. Şimdi gelin insanlara sorular soralım. Sörfle ilgili, Filipinlerle ilgili onların görüşlerini alalım. Size onları göstermek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yani içeriye girdikten sonra komplekse yaklaşık bir 100 peso giriş ücreti var. Bu da yaklaşık olarak 1,6 euro, 60 TL gibi rakam yapıyor. İçeri girdikten sonra arka tarafa doğru insanlar sörf yapıyor. Beach'te uzanıyor. Gelin insanlara biraz soralım, insanlara biraz danışalım. Çünkü sadece benim gözümden değil, insanların gözünden de bu Filipinleri görün, dinleyin istiyorum. Şu kayalık bölge çok tehlikeli çünkü yani haberlerde şu an yanlış taksit ettirmek istemiyorum. Geçen sene 9 turist olması lazım. Burada sörf yaparken hayatını kaybetmişler. Dalgaların yoğunluğundan ve gerekli önlem alınamamasından kaynaklı. Aklınızda olsun derim. Yani zaten buraya gelip çoğunuz sörf yapmayacak ama sörf yaparsanız da aklınızda olsun. Gelin bir turist bulun burada. Hello. Hello. How are you? Are you good? I'm making some YouTube videos about Philippines. Can I ask a couple of questions like travel? That's all. Basic questions. Okay, thank you. Have a lovely day. Bazen de insanlar istemiyor. Gelin bakalım devam edelim. Mesela uzun süre sonra reddedildim abi. O çok şaşırtıcı biliyor musun? Normalde insanlar falan reddetmiyor ama bazen de bazı insanların vibe'ı ona yönelik. Ben zaten surf yapan insanları bulmak istiyorum. Biraz surf'ün kafasını anlamak istiyorum. Surf nasıl bir şey? Yani ben hayatta hiç yapmadım mesela, yapmak istiyorum. Mesela nasıl hissediyorlar acaba o dalgaların üstünde? Çünkü çok bizim ülkemizde yapılan bir şey değil ya hani surf. O yüzden mesela şaşırıyorum. İnsanlar surf yaparken ne kafada ne vibe'da yapıyorlar abi. Mesela onu da biraz şey yapmak istiyorum, size çekmek istiyorum. Ama genel itibariyle sessiz, sakin bir yer. Yani Filipinler öyle nasıl diyeyim çok hype, çok parti, çok işte bum bum bir yer değil. Daha çok insanların chill takıldığı, daha soft bir yer. Ondan dolayı da ya seversiniz sevmezsiniz adalara ulaşmak biraz meşakkatli. Ama ulaştıktan sonra da kesinlikle bana kalırsa değiyor yani. Hani nasıl diyeyim şöyle geldiğiniz zaman zaten buraya anlayacaksınız. Yani insanlar daha relax yaşıyor. Parti Bali gibi değil. Bali videolarını da çok izlediniz. Teşekkür ediyorum. Gece hayatı videoları en çok tutan videolar oluyor. Onlar gibi değil. Daha soft bir yer yani. Hani daha chill, daha sakin. Çok chill dedim ben ya. Hadi gel devam edelim. İnsanlar burada uzanıyor. Şimdi insanlar da gün batımına doğru kitap okuyor falan. Onları da çok rahatsız etmek istemiyorum ama enerjisi olan insanları bulmak lazım. Guys, can I ask you some question about traveling? You know, about Philippines? Why not? So, what is your name? Where are you from? I'm from Israel. Israel. You? I'm from Philippines, but Philippines. I'm over in Siargao. Oh, which island? I mean, that where are you from in the Philippines? In Siargao? No, I'm from Surigao City, but I'm over in Siargao. Surigao, Surigao, I know it. I live in Siargao. That's good. That's a very fantastic island. Yeah. So I just want to ask that, and local and also foreigner. I mean that, how long have you been traveling in Philippines? About 3 weeks. 3 weeks. Yeah. So as a local and as a foreigner, which island is the best for you? Oh no, I can't say. I can't say. I loved everything. Yeah, but you know, you got specific choice. You know, if you say just something, which one you choose? Maybe here, Siargao, maybe, or El Nido. El Nido, Yes. Palawan district. Palawan, yeah. We did the expedition, Mm-hmm. and it was amazing. Yeah. Amazing. All the part of the Philippines is amazing. Yeah. Yeah. As a local, what is your answer? I mean, that which one is the best for you? The best island for me is Siargao. Siargao. Yeah, it's the number. You know,
in Philippines, the number one island in Philippines, Siargao. Siargao. For what? For surfing? Yeah, a lot of surfing. The beach is very nice. The waves is very nice. Yeah. So I just want to ask that, do you surf in here? I try. You try. Are you professional? Yeah. So- I'm a surf instructor. Ah, that's good. Yeah. I want to ask that. I have never, done a surf before. So as a beginner, Yeah. to, become at some level, like, to do surf by myself, how much times do I need to do it? From the beginning? Depends you. If you learn to one or two or three, 3 lesson. yeah, three. I think 3 lessons or 4. Depends you. I mean, after 3 lesson, can I do surf by myself? Yeah, sure. Yeah, I that- think. Yeah, I think. Because Yeah. I want to take a course, Yeah, so. yeah. If you surf one time, it's very difficult. But if you surf second time or third time, yeah, you did it. That's good. That's good. So 3 course, how much cost? Like, for example, if I want to take a course from you, how much is that? 3 lesson. Here, per hour, here is 600 per. Peso. Yeah, per 600 peso, 1 hour, included an instructor and. It means 10 euro. I don't know. Okay, got it. 3 lesson, I can surf by myself, right? Yeah, 3 lessons. Yeah. That's good. So I want to ask some question also for you, as a foreigner, as a traveler. Each week, how much people need to take here to spend it, like the cost, accommodation, everything, etc. How much did you spend in a 1 week in the Philippines? I guess it depends on how are you traveling. Like if you sleep in like fancy places or like in Just normal. dorms. Everything So, is normal. I guess. Wow, it's hard. For a week or for. Yeah, that doesn't matter. If you travel like 4 weeks, you can say I'm gonna probably pay like this kind of money. We can divide it for like. Yeah. Let me think. I guess like for a week it's like 10,000 pesos. 10,000 pesos. So it means including that, everything like Yeah. food, surfing, everything. place to sleep. I think. That's a good. So after this one, where are you planning to go? Philippines from to Israel or? Actually, yeah, we're going home. go. Yeah. And in these islands, there's a lot of Israeli Yeah, people, yeah, yeah. a lot. Yeah. And also in the Thailand, Koh Samui, Koh Phangan, Yeah. and Koh Tao, and here in Siargao, Yeah. there's a lot of. A lot of Israelis. Yeah. Yeah, we love the Philippines. Everyone loves the Philippines Everyone loves it. because the atmosphere, everything was amazing. So Yeah. I love Philippines. Yeah, So that's all my questions. Thank you so much. No Thank you problem. so much for giving the time for me. So have a lovely day. problem. See you guys. What's your name, bro? Halil. Halib. Yeah. Ian. Hey, nice to meet you. Are What you is your a- name? Ori. Oh, nice Are to you meet a you. vlogger? Yeah, kind of YouTube. I got small YouTube channel about traveling, If you want, I can give mine. Kapatsana. Abi dediğim gibi yani elimden geldiğince insanların görüşlerini de size göstermeye çalışıyorum. Çok güzel yerler, cennet gibi yerler. Her gezdiğim yerde, her Filipin'in durağında ayrı ayrı insanlarla konuşuyorum. Ayrı ayrı güzellikler tanıtıyorum. Siz de bu güzellikleri benimle birlikte yaşamak isterseniz tek yapmanız gereken dediğim gibi kanalımda bir çekiliş var. Aşağıdan bana abone olmak, Instagram'dan beni takip etmek ve bu videonun altına güzel yorumlarınızı bırakmak. 10.000 takipçiye kadar aranızdan bir kız bir erkek seçeceğim ve bu yaz bu maceraları birlikte yaşayacağız. Bunu da burada bilgilendirmek istiyorum. Şurada surf yapan elemanlar var. Gelin onlara bir sorular soralım ya. Hello guys, how is going? Everything's good. How are you? I'm good also. I'm making YouTube videos. Can I ask some question about Yeah. Philippines and also surfing? Because do you do surf? We try, but we get beat up by the waves out there. So I just want to ask that, how do you feel when you're surfing, on this sea? Because I have never did it before. How do you feel when you're on the board, on the sea, on the waves? So how does it feel? Honestly, we established I'm a pretty bad surfer. It's rough out there. It feels fun, but Is it your first time in here? I mean that to like try- surfing here, Yeah. or no? I've tried it in Portugal for like Portugal. a month, Ah, that's but good. That's not good at it. But he just went out. He's your guy. I think Who is professional? he's the professional. Are you professional? You can see he's standing out there With the board. surfboard? Yeah. But how come you guys haven't tried it yet? Well, I didn't because I'm really afraid of fall down because I've been traveling in 8 months. So Okay. I always skip the dangerous things there because right now I don't know how to ride motorcycle. So Okay. I don't want to try it because if I damage myself, I cannot travel. That's So, smart. Yeah, I'm just skipping all the dangerous things for me. So Yeah. in the last year, 6 people died in here also. What? Yeah.
Why Just didn't be they tell us careful. this information before? I don't Tell you know. that when you rented the surfboard? Okay, I'm not going out there again. Maybe you should be careful. I will, yeah. I want to ask some question about Philippines. How long have you been in Philippines? I've been for 2.5 months. 2.5 months. 2.5 months. Where have you been in Philippines? Which I was islands? in Palawan, Bohol, and then I went to a place called Negros, Dumaguete, for like diving. We don't say Negros, you know. I know, but it's called Negros. got it. So which one is your favorite one? Which island is your favorite one? This one, Siargao. Yeah. So, for example, as a people who wants to come over here, Yeah. how much they need to spend in here for in 4 weeks? So for you, I mean that for accommodation, Yeah. like food, etc. Everything is included. For a month, how much a they month. need to spend it in here? Oh, for Siargao, it's a little bit more expensive. I would say like 2,000 euros. 2,000 euros per month. per month. Yeah, that's a good like thumb or rule of thumb. Everything is included, right? Everything I'm not is saying included. that the flights, the tickets. I'm saying that accommodation, food, partying, maybe some surf activities like Yeah, that. I think Like 2,000 euros. Yeah, a little bit. Maybe less if you stay in hostels and dorms and stuff. Yeah. But- do you stay in dorm or Yes, or like I switch all the time. Sometimes I need to your private area? you need to recharge. Yeah. Exactly. So always first 2 nights in a hostel, and then after that you go to the private room because then you've already met people. So that's good. So I mean that the people who wants to come to Philippines, what do you recommend? What they should do? Where they need to go the first? I mean, they should definitely come over here to see the Siargao. Yeah. But the other things that on your mind, what do you recommend the people who wants to come Philippines? There's like a pretty established route for most people. I think Palawan, El Nido, Coron. They did like a boat tour from Coron to they're El Nido. planning to That's do really, that. really good. That's How much really did you pay for it? 300 euros? How much did you pay? Yeah, 300. But it's really worth it, right? Yeah, I know. We are So planning to do definitely that that. We are planning to do it, start from Coron to go to El Nido. Yeah. So we probably will do that. So That's you a good recommend one. This one. So 100%. And then Bohol is really nice. I think spend 4 or 5 days in Bohol. And then I'm a little bit biased, but the diving in Dawan is really good. So, and otherwise, spend most of your time here. here, Siargao. Siargao. I haven't done the other places yet, but I heard Moalboal is supposed to be really good. Yeah, we And have been then there. We Malapascua. swam with the, what was the shark? Whale shark. Oh, nice. Okay. Yeah, and also we went to, Siquijor. Siquijor, yeah. Siquijor. That was a good island, but much more silent than here. Okay. There's nothing to do. Just after like 9 p.m., every place is closed. Okay. So much more spiritual places. But So if you not got time so much, for it, you need to go there also. That's a good island. I need to go there, yeah. And I think my liver is not going to survive too long here anymore. So if it's more quiet, I need that. Yeah. Thank you so much. What's your No name? worries, I don't- Steven. Steven. I'm Halil also. Nice Nice to to meet you, meet you. brother. See Nice to meet you. Have a lovely day. You too. Dediğim gibi yani herkesin enerjiler farklı. Burada da arkadaşlar böyle. Ulan bazen insanlarla röportaj yapıyorum. Adlarını falan sormaya da yapıyorum. Unutuyorum yani. Burada size genel itibariyle Filipinlerin Secure Adası'nda bir günde nerelere gidebilirsiniz, ne yapabilirsiniz onu göstermeye çalıştım. İnsanların fikirlerini almaya çalıştım. Anlatımımdan keyif aldıysan, benle birlikte bu yolculukta olmaktan keyif aldıysan aşağıdan bana abone olsan çok sevinirim. Bu güzellikler tam gaz devam edecek. Çünkü ben yaklaşık olarak bir ay boyunca Filipinlerin birçok turistik ve ünlü adasını turlayacağım. Her şeyi senin için fiyatları, gezilecek yerleri, insanları göstermeye çalışacağım. Bu yolculukta benle birlikte olmanı senden rica ediyorum. Kendine çok iyi bak diyorum. Filipinlerin Siargao adasından sana kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ses geliyor mu? Ses alıyor mu? Emin misin? Teyzenin kafası da geçsin. Tertemiz. Let's go together. O bahsettiğimiz dünyaca ünlü Boracay Adası'nın White Beach'ine geldik. Hong Kong'un welfare'ini anlatmak isterken şöyle bir örnekle göstermek istiyorum size. Akşam şurada kaldım. Perdeyi araladıktan sonra gördüğünüz manzara bu şekilde. Şu gördüğünüz yerde birazdan yüzeceğim, güneşleneceğim. So the first, you need to put some raki inside of it. You need to put some water inside. So Linapakan is middle of Coron and El Nido. So this island are we call the Manligad Island. After this one, are we gonna go to So, Sariling Sikap Island? Sariling Sikap Island. Yani şu an paranın içinden geçiyor gibiyim yani. Hani sağ tarafında sol tarafında geçen adamların senelik cirosu 500 milyon. 500 milyon abartı oldu. 500 milyon çok oldu. 3-0 atalım hocam. We call it Şerefe. Okay, Şerefe.